Stephen için geç mi kaldık? Stephen için geç mi kaldık? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu tamamen kişinin verebileceği bir karar. Ama bu noktada benim görüşümü bekliyorsanız her zaman söylediğim bir şey var. Ben Stephen hype'ının Eylül sonunda pik yapacağını düşünüyorum. O yüzden geç kalınmadığını düşünüyorum. Ayakkabı almak mantıklı mı? Stephen uygulaması içerisinde ayakkabı almadan para kazanmak mümkün değil. Ama sonuçta bu bir yatırım olduğu için kişinin kendi karar vermesi gerekiyor. Günde kaç para kazanabilirim? Uygulama içerisinde en düşük ayakkabı reytisi Common ayakkabı bulunuyor. Bunda yürüyüş ayakkabısında kendilerinin duyurduğu rakamlar neticesinde Walker ayakkabıda 2 enerjiyle 8 GST, yani şu an güncel değerle $40 para kazanılabiliyor. Eğer runner ve trainer ayakkabılar gibi koşu ayakkabılarına geçiş yaparsanız o ayakkabılar içerisinde düşük levellerde $60 kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz. Levellerinizi arttırdığınız takdirde bu kazanç daha da artarak ilerliyor tabii ki. Ayrıca uygulama içerisinde yine Uncommon ve Epic Rare gibi ayakkabı modelleri var. Onları aldığınızda kazancınız katlanarak daha da artıyor. Stephen güvenilir mi? Stephen uygulaması güvenilir. İçerisinde botların olmadığına eminiz. İçerisine girmek için para yatırmak gerekiyor. Bedava bir uygulama değil. Birincisi bu. İkincisi, aktivasyon kodu denilen olayla birlikte botların önüne iyice geçtiler ve tamamıyla gerçek kişiler o linklere tıklayarak Google doğrulama üzerinden geçerek bir hesabı, var olan bir hesabı oluşturabiliyorlar. Ayrıca uygulama içerisindeki cüzdan sizin mail adresinize gelen doğrulama koduyla açılıyor. Yani sizin cüzdanınızın çalınma ihtimali de bu şekilde ortadan kalkmış oluyor. Merkeziyetsiz cüzdanlarda kelimelerle birlikte çalınma ya da işte hacklenme gibi olaylar oluyor ama Stephen bu doğrulama aşamaları sayesinde bunu açtığını ben öngörüyorum. Hiç bilmiyorum. Nasıl giriş yapabilirim? Stephen'ı hiç bilmeyenler öncelikle uygulamasını indirmesi lazım. Stephen'ın uygulamasını indirdikten sonra bir aktivasyon kodu aracılığıyla sistem üzerine giriş yapabilirler. Stephen aktivasyon kodu nasıl alınır? Öncelikle bununla ilgili kanalda videomuz var. Hemen açıklama ve kartlardan o videoyu izleyebilirsiniz. Günlük 1000 tane Telegram üzerinden, 1000 tane de Discord kanalı üzerinden Stephen aktivasyon kodu dağıtılıyor. O video içerisinde zaten bunu detaylıca anlattık. Hangi borsalardan para yatırabilirim? Stephen uygulaması öncelerde Solana ağında çalıştığı için Solana ağı olan bütün borsalardan para yatırabilir. Artık BNB Chain, yani BNB ağının gelmesiyle birlikte yine BNB Chain'in çekim adresi bulunan bütün borsalardan para yatırabilirler. Spesifik olarak herkesin kullandığı borsalardan bahsedersek Binance, Huobi, FTX gibi borsalardan kolay bir şekilde para yatırabilirler. Para çekilebiliyor mu? Bir alt ya da üst limiti var mı? Para yatırma ya da çekme bir alt limit ya da üst limit bulunmuyor. Sadece cüzdan arası aktarım yaparken, spending'den wallet'a aktarım yaparken kazandığınız GST'leri tekrar çekmek istediğinizde, yani wallet'a atıp onu bir borsa hesabından dolara dönüştürmek istediğinizde minimum 10 GST'ye geçiş gibi bazı kriterler getirdiler. Ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeliyim? Ayakkabı seçerken uygulama içerisinde 4 çeşit ayakkabı türü var. Bunlardan yürüyüş, jog, koşu ve trainer modunda bulunan ayakkabılar var. Bunlardan size hangisi en uyuyorsa sizin, çünkü günlük hız ve süre olarak bunu tamamlamanız gerekiyor. O hız aralığı size hangisi uygunsa onu almanız daha uygun olur. Ayakkabının özellikleri nasıl olmalı? Common bir ayakkabıda başlangıç olarak bizim en çok dikkat ettiğimiz Efficiency ve Resilience puanları. Bu iki puanın toplamının 10 üzerinde olması bir ayakkabının sizin ileride geliştirmenize de fayda sağlayacak şekilde başlangıç puanlarının iyi olmasının için yeterli sayılar. Bir Stephen hesabım var. Birden fazla ayakkabı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Ayakkabıda bir üst limit bulunmuyor. Bir Stephen hesabınızda istediğiniz kadar ayakkabı alabilirsiniz. Kaç ayakkabı almak mantıklı? Uygulamada zaten ayakkabı olmadan para kazanılmıyor. Bir ayakkabı aldığınızda 2 enerjiniz oluyor. Başlangıç için bir ayakkabı tabii ki heyecan olsun diye yeterli. 10 dakika yürüyerek para kazanabiliyorsunuz. Ayakkabı sayınız arttıkça günlük yürümeniz de artacağından dolayı bunu hesaba katarak ayakkabı yatırımı yapmak gerekiyor. Tabii bunu ticarete dönüştürüp al-sat üzerinden, yani geliştirerek satmak da kişinin kendi kararı. Stephen Ponzi mi? Evet, Stephen Ponzi mi sorusu oldukça sık gelen sorulardan bir tanesi. Aslında bunu Stephen'dan dinlemek çok daha doğru oluyor. Bununla ilgili bir makaleleri var. Aşağıda yine bunun linkini bırakmış olacağız. Onu bir okuyun. Ama yine benim görüşümü soruyorsanız Stephen'ın kesinlikle mükemmel bir uygulama olduğunu ve Ponzi olmadığını düşünüyorum. Ayakkabıdan maksimum kazanmak için ne yapmalıyım? Ayakkabının maksimum kazanması için Stephen Guild adında bir site var. Onun üzerinden base değerlerini, yani en başlangıç değerlerini girerek o site üzerinden kontrolde bulunabilirler. Aşağıda, şu an bu videonun aşağısına da bu linki bırakmış olacağız. Level arttırmak
mantıklı mı? Bu tamamen ayakkabıyı hangi amaçla kullanacağınıza bağlı. Yani siz bu ayakkabıyı alıp satmak için mi kullanacaksınız? Geliştirip satmak için mi kullanacaksınız ya da uzun vade mi düşünüyorsunuz? Bu tamamen kişinin verebileceği bir karar. Ama genel olarak uzun vadede bu ayakkabıyı kullanacaksanız gelirlerinizin artmasından dolayı ayakkabının levelini arttırmak tabii ki mantıklı. Level arttırmak kazancı nasıl etkiler? Level arttırmak kazancı arttırıyor. Bununla ilgili yine Stephen Guild üzerinden aşağıda linki var. Bu linke tıkladığınızda level arttırdığınızda kazancınızın ne kadar artacağını görebilirsiniz. Leveli arttırılmış bir ayakkabı aldım ama sadece base puanları var. Aldıktan sonra puanları ben ekleyebiliyor muyum? Veya puanları eklenmiş bir ayakkabının puanlarını sıfırlayıp yeniden ekleyebilir miyim? Tabii ki ekleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kaybolma işlemi gerçekleşmez. Artı puanlarınız aynı şekilde gelecektir. Siz bundan sonra istediğiniz şekilde bu puanları ayakkabınız üzerine ekleyebilirsiniz. Ayakkabı kullandıkça değer kaybeder mi? Ayakkabı kullandıkça değer kaybetmez. Sadece yıpranma dediğimiz olay olur. Onun da bakımlarını zaten yapmanız gerekiyor. Bu sizin kazancınızı da korumak için gerekli bir şey. Ayakkabı çiftleştirmek için minimum kriterler nelerdir? İki ayakkabıyı çiftleştirmeniz için iki ayakkabının da minimum 5 level olması gerekiyor. Bu levelleme bittikten sonra 5 level olduktan sonra da minimum 48 saat geçmesi gerekiyor. Bir ayakkabıyı çiftleştirdikten sonra bir daha aynı işlemi yapmak için kaç saat gerekir? Ayakkabı çiftleştikten sonra 48 saat geçmesi gerekiyor yeni bir çiftleştirme işlemi yapmak için. Ayakkabı alırken hangi soketler olmalı? Soket takmak mantıklı mı? Ayakkabıyı çok geliştirmeyecekseniz eğer 30 levele çıkıp GMT coin kazanmayı düşünmüyorsanız yukarıdaki Comfort soketine çok fazla ihtiyacınız yok. Bizim en çok dikkat ettiğimiz Efficiency ve Resilience soketlerinin olması ve bunları 5 levelde 10 levelde açarak kullanmaya başlamak. Bu bize base puanlarını arttıracak bir katkı sağladığı için bence mantıklı. Ayakkabı olmadan para kazanılır mı? Evet, ayakkabı olmadan para kazanmak mümkün değil. Sistem üzerinden para kazanmaya başlamak için en az bir ayakkabınızın olması gerekiyor. Ayakkabıyı başkasına atarsam geri alabilir miyim? Aldıktan kaç saat sonra kullanabilirim? Ayakkabıyı başkasına tabii ki atabilirsiniz. Ayakkabıyı attıktan sonra hem attığınız kişi 24 saat sonra bu ayakkabıyla yürüyüşe çıkabilir. Ayrıyeten tekrar size attığında da bu ayakkabı yine 24 saat aktifliğini kaybedecektir. 24 saat sonrasında kullanabilirsiniz. Arkadaşınıza ayakkabı atabilirsiniz. Tekrar ondan ayakkabınızı alabilirsiniz. Hiçbir problem bulunmuyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu: sadece güvendiğiniz kişilere ayakkabılarınızı yollayın. Kiralama sistemi nedir? Ne zaman gelecek? Ayakkabı kiralama uygulama içerisinde bir bölüm olarak oluşturulmuş ama henüz gerçekleştirilmemiş, kullanılmaya başlanmamış bir özellik. Bu özelliğin Eylül ayı içerisinde başlayacağı söyleniliyor. Kendi roadmap'lerine baktığımızda bu uygulama hayata geçtiğinde ayakkabı sahipleri ayakkabılarını isteyenlere kiraya verebilecek ve bunun da ayakkabı kiralayan kişi %30 kazanç elde edecek, ayakkabı sahibi %70 kazancı elde edecek. GMT token'da kazanabiliyor muyuz? Tabii ki kazanabiliyorsunuz ama bunun için bir şart var. GMT kazanmanız için ayakkabının maksimum leveli olan 30 levele ulaşmanız gerekiyor. 30 levelden önce hiçbir şekilde GMT kazanma şansınız yok.